Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere ilk kez aşure yapacak kişilerin bile kolaylıkla yapabileceği tam ölçülü ve tam kıvamında bir aşure tarifi hazırladım. Benim yıllardır yaptığım ve tadan herkesin de çok beğendiği, şöyle rengi de asla kararmayan çok lezzetli bir aşure tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Aşuremin yapımına öncelikle kuru fasulye ve nohutumu bir taşım kaynatmakla başlıyorum. Soğuk su ilave ettiğim fasulye ve nohutun içerisine şöyle bir kaşık da ben un ilave ediyorum. Un ilave ettiğiniz bakliyatlar kesinlikle kabuklarını salmayacaktır ve çok güzel bir kıvamda pişecektir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim ve asla ıslatma suyuna tuz ilave etmeyin. Nohut ve kuru fasulyeyi bu şekilde ayrı ayrı tencerelerde ocak üzerinde 5 dakika boyunca kaynattım. Şimdi kapaklarını kapatıyorum ve bunları kenara alıyorum. Ben aşuremin buğdayını bir gece öncesinde 10-15 dakika boyunca kaynatıp kenarda demlendirerek yapıyorum. Bu yöntemle yaptığınızda aşureniz çok daha kısa sürede hazır olacaktır. Aşure yapacağım tenceremin içerisine buğdayımı aldım ve duru suyu çıkana kadar böyle elimle de avuştura güzelce tüm buğdayı yıkıyorum. Bu işlemi de mutlaka yapın. Aşurenizin böyle parlak beyaz bir renkte olması için bu işlem önemli. Aşurelik buğdayımızı böyle beyaz suyu çıkana kadar yıkayıp üzerini geçecek kadar böyle 2-3 parmak geçecek kadar da su ilave edip ocağımın üzerine aldım. Ocak üzerinde aşuremi yaklaşık böyle 10-15 dakika boyunca kaynatacağım ve sonrasında kapağını kapatarak kenarda demlendireceğim. Ben yıllardır aşureyi bu yöntemle yapıyorum ve bu sayede aşurem böyle 1 saat gibi bir sürede hemencik hazır oluyor. Şimdi ertesi sabah kenarda demlendirmeye bıraktığım buğdaylarım sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde böyle şiştiler ve kabardılar. İçerisindeki suyu kesinlikle dökmeyeceğiz. Bu suyun üzerine yine tekrar su ilave edip aşuremizi yapmaya başlayacağız. Şimdi bunu bir kenara alıyorum ve nohut ve kuru fasulyemi bir taşım kaynatacağım. Unlu su ile ıslatmıştık. Bu suyu dökeceğiz. Tekrar temiz su koyup ocakta 15 dakika boyunca kaynatacağız. Fasulyemiz ve nohutumuz kenarda kaynarken biz de diğer malzemeleri hazırlayalım. Burada çiğ bademim var. Kabuklarını soymak için üzerine şöyle sıcak su ilave edip 2-3 dakika boyunca bekletiyorum ve sonrasında gördüğünüz gibi bu şekilde kabukları kolaylıkla soyulmuş oluyor. Çiğ bademleri soyup hazırladıktan sonra sıra geldi kuru meyvelerimizi hazırlamaya. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzümü küçük küçük doğrayarak ve sonrasında ayrı ayrı tencerelerde bir taşım kaynatıp kara suyunu dökeceğiz. Bu şekilde öncesinde kaynatıp hazırladığınızda aşurenizin de rengini karartmamış olacaklar. Evet, nohut ve kuru fasulyemi bir taşım kaynattım ve gördüğünüz gibi kabuklarında herhangi bir atma soyulma olmadı. Şimdi geceden demlendirmiş olduğum aşurelik buğdayımın üzerine nohutu ve kuru fasulyeyi döküyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine içme suyu ilave edeceğim. Ben toplamda 3 litre kadar su kullandım. İlk aşamada 3 litre suyu içerisine döktüm ve ocağımın üzerine alarak kaynatmaya başladım. Eğer ihtiyaç olursa tekrardan sıcak su ilavesi de yapabiliriz. Bu şekilde bakliyatlarımız kaynarken kenarda da kuru meyveleri söylediğim gibi bir taşım kaynatarak bu kara suyundan arındırıyorum. Burada kuru incirim var, onu kaynattım. Sonrasında yine kuru üzümü bu şekilde bir taşım kaynatarak süzgece aldım. Ve ayrıca kuş üzümünü de bu şekilde kaynatarak süzgece alıyorum ve kara suyunu bu şekilde akıtıyorum. Kuru meyvelerim kenarda süzgeç içerisinde süzülürken ben de aşuremin içerisine koymak için bir tane elmanın üzerine karanfil batırdım. Bu şekilde bunu da içerisine atacağım.
Aşurelik buğday, nohut ve kuru fasulye kaynarken üzerinde bu şekilde beyaz köpükler meydana gelecek. Bunu da mutlaka şöyle bir kaşıkla sıyırarak üzerinden alalım. Kaynamaya başladıktan sonra da 2 yemek kaşığı kadar içerisine yıkanmış pirincimi ilave ediyorum. Pirinç aşureyi böyle bağlayıcı bir kıvam verecek. Bu yüzden ben pirinci de mutlaka kullanırım. Bu şekilde karıştırarak toplamda 15-20 dakika boyunca tüm malzemelerimi kaynatacağım. Elma üzerine batırdığım karanfilleri ve 2 tane kabuk tarçınımı da bu aşamada içerisine ekliyorum. Dilerseniz karanfili ayrı bir kap içerisinde kaynatıp suyunu da ekleyebilirsiniz. Ben bu aşamada içerisine küp küp doğranmış olan kuru kayısıyı da ilave ettim. Kuru kayısı ile birlikte haşlayıp güzelce suyunu süzdürdüğüm diğer kuru meyveleri de bu aşamada içerisine ekliyorum. Ben aşureye portakal kabuğunu çok yakıştırıyorum. Bu aşamada kıştan dondurucuda bekletmiş olduğum portakal kabuklarını da ekledim. Portakal kabuğu aşureye ayrı bir aroma ve lezzet katıyor. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada aşureniz kaynamaya başladıktan sonra ara ara açarak karıştırın ki dibi de tutmasın. Ben kaynayan aşureme bu aşamada kabuklarını soymuş olduğum çiğ bademi de ilave ettim. Çiğ bademle birlikte kaynatırken içerisine şimdi de gül suyu ilave ediyorum. Bu arada aşureyi hazırlarken Allah rızası için hayır ve bereket niyetiyle hazırladığınızı da kalbinizden geçirin. Aşure yapmaya başlamadan önce kısa da bir dua edebilirsiniz. Evet, toplamda 40 dakika boyunca aşuremi kaynattım ve 40 dakikanın sonunda da içerisine toz şeker ilave ediyorum. Ben toplamda 800 gram kadar şeker kullandım. Aşureyi yaparken şeker en son aşamada ilave edilmelidir ki içerisindeki bakliyatlar da sertleşmesin. Bu arada ben şeker ekledikten sonra da şöyle bir tutam kadar tadı tuzu yerinde olsun, tadı baskın olsun diye de tuz ilave ettim. Sizler kendi damak tadınıza göre şöyle kenarından alıp tadını kontrol edip dilerseniz şeker miktarı az gelirse arttırabilirsiniz. Bu arada aşureyi yaptığınızda kullandığınız aşurelik buğdayın kalitesi de çok önemli. Bazı buğdaylar hani kaynattıkça da sert oluyor. Hiçbir şekilde yumuşamıyor. O yüzden böyle markalı, kaliteli bir buğdayda kullanmanızda fayda var. Aşurenin içerisindeki bakliyatları da çok eritmeden ben aşuremi kaynattım ve toplamda 1 saat kadar boyunca kaynatmış oldum. En son aşamada da içerisine biraz fındık ilave ediyorum ve kenarda yine kaynatıp suyunu süzdürmüş olduğum kuru incirlerimi de en son aşamada içerisine ekliyorum. Kuru inciri en son eklerseniz hiçbir şekilde aşurenizin rengini karartmaz. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Ve toplamda 1 saat kadar kaynatmış olduğum aşuremin artık kapağını kapatacağım. Ve biraz dinlendirdikten sonra da servis tabaklarına bölüştürerek dağıtmaya hazır hale getireceğim. Evet, bugünkü videomda ilk kez aşure yapacak kişileri de düşünerek tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmış olduğum bir aşure tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, artık aşuremin altını kapattım. İçerisindeki kabuk tarçınlarını da çıkarttıktan sonra kapağını kapattım ve kenarda yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendirdikten sonra kaselere bölüştürüyorum. Bu arada aşure sonradan da koyulaşacağı için çok koyu hazırlamayın. Biraz böyle sulu bir kıvamda olsun. Ben toplamda 3 litre kadar su kullandım. Sonrasında herhangi bir su ilavesi yapmadım. Hazır olan aşurelerinizi kaselere bölüştürdükten sonra üzeri kabuk tuttuktan sonra da süsleme işlemini yapabilirsiniz.
Evet, bugün sizlere yıllardır yaptığım ve tadan herkesin beğendiği tam ölçülü, tam kıvamında, en önemlisi de kısa sürede hazır olan bir aşure tarifi sundum. Umarım bu tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.